Kurşun yağmuruna tutulan bu aracın içindeki 4 Türk gazeteci şans eseri canlı olarak kurtuldu. Aracı kullanan gazeteci arkadaşımız bu programın röportaj konuğu. Başını çektik maalesef. Bir tünel sisteminden bahsediyoruz. Ancak yıllar sonra Gazze'de 22 bin yetim çocuk. Komünizmin kalesi olan Küba'nın... Merhaba, ben Can Hasasu. Saha Notları'nın bu bölümünde Türk gazetecilerin sahada karşılaştığı riskleri ve onlara karşı aldıkları önlemleri hep birlikte konuşacağız. İlk kez yapıyoruz Saha Notları'nda, bir konuk alıyoruz ve konuğumuz çok değerli gazeteci arkadaşım Güray Ervin. Güray Ervin çok başarılı bir haber kameramanı ve dünyanın dört bir yanında farklı olayları takip etti daha öncesinde. Bu programda biz 2008 yılında yanılmıyorsam Ağustos ayındaki Gürcistan-Rusya arasındaki Ossetya gerilimini konuşacağız. Bize kısaca bir anlatır mısın? O gün nasıl başladı gününüz ve nasıl gelişti olaylar? Tabii ki. Olay 10 Ağustos Pazar günü yaşandı. Biz Tiflis'ten Gori'ye gittik. Bir önceki gün de Gori'deydik. Çok sakindi bu sefer Gori. Oradan Şimvali sınırına geçmeye karar verdik. Ve araçta 4 kişiyiz. Benim arkamda Hilmi oturuyor. Levent'in arkasında Cumhur oturuyor. Yolda görüntü alarak devam ediyoruz. Aracı ben kullanıyorum. Yanmış, hasar görmüş araçların arasından kötü bir yoldan ilerliyoruz. Yer yer bariyerler var. Bariyerlerin sağından solundan geçiyoruz. Bazen üstümüzden helikopter geçiyor. Rus Barış Kuvvetleri'ne ait olduğunu düşündüğümüz helikopterler geçiyor. Yolda hiç kimse yok. Bizden başka hiç kimse yok. Sadece tesadüfen Gori çıkışında uluslararası bir haber kanalının ekibini gördük. Onlar çelik yeleklerini, çelik başlıklarını kuşanıyorlardı. Selamlaştık, yolumuza devam ettik. Daha sonra Şimvali'ye doğru yaklaştıkça uzaktan bir kontrol noktası olduğunu düşündüğümüz ama tam olarak da anlayamadığımız bir kapıya doğru yaklaşmaya başladık. Çok nizami başladık. bir kontrol noktası değildi. Değildi, evet değildi. Aramızda acaba Gürcü noktası mı, Rus noktası mı derken ilk atış yapıldı ve Levent başından vuruldu. Hiçbir şey yok. Hayır. Hayır Levent vuruldu. Geri gel. Ben olayın şokuyla ilk önce atış geldiğini anlamadım. Yani yolda bir mayına bastığımızda havaya uçtuğumuzu düşündüm. Saniyeler içinde bu şekilde hissettim. Daha sonra arkadan Cumhur iyi miyiz ya da Hilmi bağırmaya başladı. Ve Levent'in üstünün başının kanlar içinde olduğunu fark ettim. Ve Levent vuruldu diye cevap verdim. Zaten Levent vurulduğu anda ben aracı olduğumuz yerde durdurmuştum ve düz bir yoldu. Yani herhangi bir viraj içi falan değildi, düz bir toprak bir yoldu. Cumhur geri gel dedi, aynı şekilde Levent ve Hilmi de. Kendime geldim, hemen toparladım. Aracı geri vitese aldım ve direksiyonu hiç kıpırdatmadan geri gidersem menzilden bir parça da olsa çıkabileceğimizi düşündüm. Ve var gücümle aracı geri almaya başladım. Ve o anında ikinci kez size ateş etmeye başladılar değil mi? Çok yoğun bir atış başladı. Evet, o anda hedef değişti. Levent'ten bana doğru yoğun şekilde bir atış başladı. Görüntülerde de mevcut. Arabanın ön camından, sunroof'tan, göğüslükten, her yerden kurşun girmeye başladı arabanın içine. Ben bu sırada vurulmuşum. Vurulduğumu farkında değilim. Daha sonra sol omuzumdan vuruldum. Tam yatma esnasında, yani şu hareketi yaparken vurulmuşum. Eğer bu hareketi yapmasam, böyle durmaya devam etsem kurşun burama değil, kalbimin üzerine de kalbime gelecek. Kalbime çok yakın bir noktaya gelecekti. Allah korudu. Omuzumdan vuruldum. Daha sonra araç isabet aldı. Lastiklerimiz hasar gördü, motor hasar gördü ve biz bulunduğumuz yerde kaldık ama ateş açıldığı yerden itibaren geri yaklaşık 150-200 metre kadar ben aracı geri almayı başarabildim. Jurnalist! Tanıyor musunuz arkadaşlar? Ha? Sakin olun lütfen. Derin nefes al ve sakin ol. Tamam. Sakin ol. Şimdi konuya ne yapalım? Sen kafamı sara ver. Ben kayıttayım arkadaşlar. Sürekli tamam şey yapalım. Ambulans! Jurnalist! Pres! Jurnalist! Pres! Ambulans! Ambulans! Help!
Aracınız vurulup da siz indikten ve askerler sizi alıkoyduktan sonraki 1-2 gün geçti. Onu da bir anlatırsan kısaca. Tabii şimdi biz vurulduktan sonra hemen Şinval'in içindeki bir hastaneye gittik. Hastane savaş esnasında ağır hasar görmüştü. Bodrum katı revir haline getirilmişti. Levent'in acil müdahale görmesi gerekiyordu. Beni bir bankın üstüne yatırdılar. Levent'i de bir sedyenin üstüne yatırdılar ve gayet iktidai şartlarda bizi tedavi etmeye çalıştı oradaki hekim arkadaşlar. Elinde uyuşturucu iğne yoktu. Benim kolumu olduğu gibi dikmeye çalıştılar. Levent'i de aynı şekilde ameliyat etmeye çalıştılar ama bulunduğumuz yer çok kötüydü ve bizi oradan yani özellikle Levent'in durumu bir an önce daha ciddi bir hastane, daha ciddi bir tedavi görmesi gerekiyordu. Vladikavkaz'a göndermeye karar verdiler. Başka yaralılarla birlikte bizi bir ambulansa bindirdiler. Evet. Yaklaşık 4 saat ya da 5 saat süren bir dağ yolundan geçtikten sonra Vladikavkaz'a ulaştık. Vladikavkaz'da büyük bir hastaneye gittik. Levent'le beni ayırdılar. Levent'i ayrı bir odaya, beni ayrı bir odaya aldılar. Orada da aynı şekilde hastaneye gidene kadar benim gündüz dikilen kolum akşama kadar açılmıştı. Dikiş tutmamıştı. Akşam tekrar dikişleri açıp bir daha diktiler. Levent'le ikimiz ayrıldık. Ertesi sabah odaya doktor önlüklü birisi geldi. Ben doktor olduğunu düşünüyorum. Yanında da bir hemşire var. Ondan sonra olayın nasıl olduğunu sordu. Yani ne yarama baktı, ne kim olduğumu sordu. Hiçbir şey sormadı. Evet. Olayın nasıl olduğunu sordu ve ben kendisine olayın nasıl olduğunu anlattım. Daha sonra gitti, hemşireyle birlikte ayrıldılar. Aynı kişi öğleden sonra 4 kişilik kamuflajlı ekibin içinde yer aldı. Daha sonra anladım ki aslında doktor önlüğü giyerek bir istihbarat elemanıydı. Eski KGB, yeni FSB elemanıydı. Doktor süsü vererek bizi üstünkörü sorgulamak istemişlerdi. Hemen tabii hatırlatalım. Bütün gazeteciler Türkiye'ye döndüler ama bu olayda Güray omzu yaralandı. Gazeteci arkadaşımız şu anda TRT Haber'de çalışan Levent Öztürk sol gözünü kaybetti. Ve bu görüntüleri sizler için çeken deneyimli kameraman Cumhur Çatkaya da gözüne, değil mi, o açılan ateşte giren bir cam parçacığıyla. Evet, cam parçasıyla gözü aşırı şekilde kanlandı. O da gözünden yaralandı. Ama İstanbul'da tedavi edildi. İstanbul'da tedavi gördü. Yani her zaman söyledim, bir kere daha söylemek istiyorum. Eğer Cumhur'un görüntüleri olmasaydı biz orada ne yaşadığımızı kimseye anlatamazdık. Hani bu Aynen şekilde öyle. İnanmak istemezdi insanlar. Abarttığımızı düşünürlerdi ama. En azından yani olayın vahametini bu şekliyle kimse idrak edemezdi. Biz de tam da bu konudan bahsetmek istiyoruz. Biz yıllarca gazeteciler olarak çeşitli meslek kollarında çalışan insanların iş güvenliği ve onlar için sağlanan ortamları dile getiren haberler yaptık. Ama kendi iş koşullarımızı, kendi güvenlik koşullarımızı hiçbir zaman dile almadık veyahut bununla ilgili haber yapmadık. Ama bu tür olaylar gösteriyor ki gazeteciler ciddi risk altında ve savaş bölgelerinde çok ciddi eğitim ve ekipmana ihtiyaç var. Biz bunu Türkiye'de belki de bu savaş bölgesi muhabirlik eğitimini veren ilk kurum birlikte çalıştığımız El Cezire Türk. Şimdi Anadolu Haber Ajansı çok özel bir parkurla polis özel harekat birimleriyle Ankara Gölbaşı'nda, değil mi? Evet. Bir eğitim programı düzenledi ve bazı Türk kanalları çalışanlarını buraya gönderiyorlar. Ne düşünüyorsun sen? Nasıl, bu anlamda Türk medyasında yeterli mi eğitim ve ekipman olarak söylüyorum? Yani Türk medyası çalışanlarına can güvenliği, sıcak bölgede hayatta kalma eğitimlerini biraz geç vermeye başladı. Yabancılarda bu uygulama yıllardır var ve bu uygulamanın da bir geçerliliği var. Yani bu eğitimi aldığınızda ömür billah geçerli değil. 2 yılda bir yenilenmesi gerekiyor sertifikanın. İlk aldığım eğitim El Cezire Türk'teydi. Daha sonra TRT World'te çalışmaya başladım. Burada da aynı şekilde bu eğitimlere personelin güvenliği konusunda hassasiyet gösteriliyor ve tekrarlanması konusunda da takibi yapılıyor. Keşke hani yabancıların gösterdiği ilgiyi, alakayı Türk basını da çok daha önceden göstermeye başlasaydı, ama zararı neresinden dönerseniz kârdır. Hiçbir şey için geç değil. En azından bundan sonrası için daha iyi olacak diye düşünüyorum. Kullandığımız malzemeleri bir tanıtalım izleyicilerimize. En temel malzememiz herhalde kurşun geçirmez yelek. Evet, bu yani görüntülerde ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama aslında biraz ağırca bir yelek. Ama bunu sonuçta biz aksesuar olarak kullanmıyoruz. Can güvenliğimiz için kullanmak zorundayız ve ağırlığına katlanmamız gerekiyor. Önünde ve arkasında 2 tane plaka var. Evet. Plakalar bu cebin içinde. Zaten kurşun geçirmez malzemeden imal edilmiş ama yüksek kalibreli silahlara karşı
hayati organların tam üstüne gelecek, kalp ve diğer yaşamsal organları koruyacak şekilde böyle bir plaka mevcut. Evet, aynı şekilde arkasında da var. 7.62 milimetre NATO mühimmatına karşı en son koruma sağladığı söyleniyor bunun. Evet ve yedek parçalarla birlikte boynunuzu ve boğazınızı da kapatacak şekilde dizayn edebiliyorsunuz. Tabii tek başına bir işe yaramıyor. Yani kurşun her zaman ya da şarapnel her zaman önden gelecek, arkadan gelecek diye bir şey yok. Başınıza doğru da gelebilir. Yani başınızdan da isabet alabilirsiniz. Bu sebepten mutlaka yeleğin ve çelik başlığın birlikte kullanılması gerekiyor. Hatta sen çok doğru yapmışsın. Kan grubunu da yazmışsın üzerine. Bu da hani başınıza bir şey geldiği anda sormaya, sorgulamaya gerek kalmadan insanların sizin kan grubunuzu rahatlıkla öğrenmesi için önemli. Biz birçok kanalda aslında şeyi de görüyoruz. Meslektaşlarımız mesela muhabir bunları giyiyor, kameraman giymiyor. Evet. Veya giydiği zaman çelik başlığı giymiyor, sadece yeleği kullanıyor. Veya yelek ağır olduğu için içindeki plakaları çıkartıyor. Ama sen çok şey söyle, doğru temas ettiğin bir konu. Bu bir kostüm değil. Evet. Bu gösteriş amaçlı giyilen bir giysi değil. Meşakkatli ama gerçekten o türden bölgelerde, savaş bölgelerinde gerekli bir ekipman ve bütün yayın kurumları o bölgelere gazeteci gönderen yayın kurumları bu malzemeleri çalışanlarına temin etmek zorunda. Bir de bizim ilk yardım setimiz var. Onu da biraz anlatırsan bize. Tabii ki. Bu da portatif bir ilk yardım çantası. İçinde saldırıya uğradığınız anda, yaralandığınız anda hayati önem taşıyan bir takım malzemeler var. Mesela bir yardım Seti değil ama Değil. değil mi? Evet, tabii. İçinde bazı Evet. teknik askeri malzemeler var. Biraz onları anlatır mısın bize? evet yani mesela ciğer sönmesine karşı kullanacağınız bir bandaj var. Bundan 2 tane var. Bununla birlikte turnike var. Yani herhangi bir kanama olduğunda orayı bir an önce kanamayı azaltmak için, yavaşlatmak için kullanabileceğiniz turnike var. Sargı bezi var. Ondan sonra bu bahsettiğim turnike. Bu turnikede çok hepsi aslında dediğim gibi askeri malzemeler olduğu için savaş meydanında yaşanan deneyimler üzerinden askerlerin de talepleri üzerine geliştirilmiş malzemeler bunlar. Bu turnike mesela kitleme mekanizması çok hızlı ayarlanabilen bir şey. Bu sargı bezlerinin içerisinde kanamayı hızlı bir şekilde durduracak özel tozlar bulunuyor. Keza sadece yaranın büyük kanamaların içine döküp kanamayı birden pıhtılaşmasını hızlandıran özel tozlar yer alıyor. Bunlar gerçekten çok önemli ekipmanlar ve bütün gazetecilerin yanlarında bulundurması gereken bir şey. Bu sağlık ekibini bir de benim özellikle dikkatimi çeken şey eğitimler sırasında sadece savaş bölgelerinde değil aslında göreve çıktığımız her yerde en azından şu sağlık kitini yanımızda bulundurmamız gerekiyor. Zira arazide başımıza her şey gelebilir. Trafik kazası da bunların başında. Yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederim Güray. Umarım bu türden olaylar kimsenin başına gelmez. Bu aslında siz şanslıydınız. O gün bu kadar çok ateş açılmasına rağmen çok ufak hasarla atlattınız bunu. Zira aslında kayıplı bir savaştı Ossetya Savaşı değil mi? Birçok meslektaşımız. Evet yani 5 gün süren savaşta bir Hollandalı kameraman, 2 Gürcü gazeteci olmak üzere 3 gazeteci öldü. Bununla birlikte Rus kayıtlarına göre 2000, Osset kayıtlarına göre 1600 sivil öldü. Yani 5 gün için çok fazla zayiatı olan bir savaştı. Allah tekrarını göstermesin. Hep mermilerden, silahlardan bahsettik ama biz gazetecileri ve aslında siz izleyicilerimizi en çok tehdit eden ortak bir riskimiz var. O da trafik kazaları. Emniyet kemerlerinizi takmayı, bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki saha notlarında buluşuncaya dek hoşça kalın.